Merhaba, bugün size Üsküdar sahilinden seslenme fırsatını bulduk. Harem ve Üsküdar arasındaki yürüyüş parkurundayız. Ardımızda Kız Kulesi ve onun ardında Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii tüm silüetiyle, tüm güzelliğiyle bize merhaba diyor. Üsküdar şifahaneleri ve ibadethaneleriyle meşhur bir yer. Eskiden hastane demez, şifahane der ve bütün gelen ziyaretçilerine de, ihtiyaç sahiplerine de şifa olan hanelermiş. İbadethaneler de maneviyat merkezleri olarak her bir köşeye İskele Camisi, Mihrimah Sultan Camii, hemen yanında Gülmüş Sultan'ın yaptırmış olduğu Yeni Valide Camii ve bütün ihtişamıyla Üsküdar size hoş geldin der. Yanı başımızda harem ve Sirkeci'den kalkan gemiler, takalar, o dönem hareme giden yolcuların uğurlandığı yer, sürre alaylarının başladığı yer, buradan Hicaz'a kadar giden bütün ihtiyaçların, bütün Hicaz'ın, Kabe'nin, Mekke ve Medine'nin ihtiyaçlarının
yolda giderken herkesin hediyelerini aktardığı, saltanatla başlayan ve inanan insanların kutsal topraklara gidemeyenlerin bir parça bezle benden gitsin, bir güzel hediye de Peygamberimize bizden ulaşsın diyerek bütün güzel eşyalarını sürre alaylarıyla haremden uğurlanan mekandan, makamdan sizlere sesleniyoruz. Üsküdar tüm heybetiyle, tüm maneviyatıyla, tüm ihtişamıyla, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin manevi güzelliğiyle içeri giren insanı manevi, ruhani halinin içerisine alır, hoş geldin der. Burada bağırarak konuşamazsınız. Burada kavga edemezsiniz. Burada tebessüm, tefekkür ve tezekkür vardır. Düşünen insanların güzel halleri vardır. Fikreden insanların güzel halleri vardır. Teşekkür eden insanların güzel halleri vardır. İstanbul'da Üsküdar bambaşka bir makamdır. Buraya gelen huzuru bulur. Her bir köşesi başka güzeldir ama Üsküdar'ın yeri bambaşkadır İstanbul'da. Başladık, geziyoruz. Gördüğümüz ve hissettiğimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hazırsanız Üsküdar'ın manevi haliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyursun. İstanbul'u her bir köşeden, her bir tepeden başka güzel izleyebiliriz ama Üsküdar'ın maneviyatını arkanıza alarak, içindeki esen o manevi rüzgarı içinize soluyarak tüm İstanbul'u başka bir veçeden izleyebilirsiniz. Buradan baktığımızda 1. Boğaz Köprüsü'nün olduğu cenahtan Ortaköy Camii'ni, Yahya Efendi Camii'ni, Çırağan'daki camileri, ardından hemen ardındaki Dolmabahçe Camii, sırasıyla Yalı camilerini, Kılıçelipaşa Camii, Molla Çelebi Camii, Dolmabahçe Camii ve Karaköy'e doğru uzanan Yeraltı Camii'sine varıncaya kadar o sürriyetleri, minareleriyle, kubbeleriyle, tüm ihtişamıyla nakış nakış işlenmiş, şehir planlamacılığına uymuş, o günden bugüne tezyinatını, süslemesini İstanbul'un gerdanlıkları gibi bize emanet bırakmışlar. Bütün bu maneviyat istasyonları bize, bizden önceki insanların asırlardır Rabbini unutmadan Allah diyerek işlerine gittiklerini, her vakitte mabede koşarak işlerini
vakitlerin tayinlerinde yapabildiklerini ve böylelikle imparator olduklarını göstermişler. Peki Rabbi ile bağlantısı güçlü olanların denizlerin altında, denizlerin üstünde, karanın ve havanın üstünde insanlara hizmeti hangi boyutta olabilir? Hiç bunu düşündük mü? Bugün başlasak, karar versek iyi bir kul olmaya ve onun garantörlüğünde, onun verdiği güçle, onun verdiği emniyetle, biz de ehemmiyetle işlerimizi yaparsak hangi başarılar bizi bekliyor hiç düşündük mü? Bence Üsküdar'a gelmiş olmanın manevi himmeti diyelim, ikramı diyelim. Biz de bugün bunları düşündük. Osmanlı İmparatorluğu'nu 600 sene şu karşıdaki sarayın içerisinden tüm dünyayı yöneten, dünyanın en büyük kara parçasına hitap ederek tüm insanlığa doğru hamlelerle, mecelle kanunlarıyla bir şekilde iradesini ortaya koyarak Osmanlıları ve Türkleri insanlığın adaleti, insanlara toleransla davranmayı gösteren ecdadın mirasını şu anda biz hala tüm dünyada ve yaşadığımız ülkede yaşıyoruz. Bu değerleri geleceğe en güzel şekilde aktarmak bizim vazifemiz. Geçmişle gelecek arasında bağlantı kuracak, bağ oluşturacak bizlersek medeniyeti maneviyatıyla oluşturan, içine alan ve bunu başkalarıyla paylaşabilen insanlar olmaya çalışmalıyız. Kıymetli dostlar, bugün bu manevi zincir halkasının içerisinde bu güzel havada, İstanbul'un o manevi havasında sizlerle yine buluştuk. Üsküdar'dan, Harem'in hizasından başlayarak, Kız Kulesi'ni alarak Üsküdar'ın güzel hallerini, güzel insanlarını ve ziyaretçilerini arkadaşlarım sizlere en güzel şekilde yansıtmaya çalıştılar. Biz de buradaki halin haliyle hallendik ve sizlere en güzel hal ile hitap etmeye çalıştık. Allah bu güzel duyguları içimizde hep var eylesin. İnşallah yine bir başka istasyonda sizlerle buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.